Evet dostlar, bugün çok kıymetli bir dostumuzla, Recai hocamızla beraberiz. Kendisi Ankara'dan bizi ziyarete geldi, Konya'ya. Böyle Konya'da çarşı, pazar, tarihi yerleri geziyoruz, dolaşıyoruz. Evet hocam, hoş geldin diyeyim tekrardan. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun değerli dostum, kardeşim Naci Turan Bey bize şu kış günü, kış mevsiminde bizi dolaştırıyor. Bu tür bir şeyde mihmandarlık yaptığı için gerçekten teşekkür ediyorum yani. Çok güzel anlar, çok güzel günler yaşadığımı ve tekrar ne kadar teşekkür etsem hakikaten azdır yani. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi burada tarihi camilerimiz var. Bir onu görelim. Şurada hemen hocam Kapı Camii var. Şöyle de devam edelim istersen. Evet. Konya'da tarihi camilerden bir tanesi. Anadolu Selçuklu dönemi eseri. Selçukluların bir hatırası. Bir oraya görelim. Hemen zaten gördüğün gibi şey de çıktı zaten. Evet, Caminin minaresi de çıktı. Yani hem Konya'yı gezelim hem de bir hatıra kalsın. Böyle bir uzun yıllar, yaklaşık 22 yıllık bir dostluğumuz var. Bu dostluğun anısına Konya'da da böyle bir video çekelim, videoyla birlikte olalım dedik. Bu arada bir şey daha Konya'da dikkatimi çekiyor. Anadolu'da Türk mimarisi, Türk yapıtları üzerine herhangi bir şey olduğu söylenmiyordu ama Selçukluların hakikaten de ciddi manada Konya'da izleri var. Mührünü vurmuş adeta yani. Aynen. Her tarafına da tarihi dokusunu nakış işlemiş. Yani o camideki, kümbetlerdeki, müzelerdeki, müzeye dönüştürülen alanlardaki o tarihi eserler hakikaten de görmeye değer yani. Gerçekten de çok güzel bir şey. Bu dostluğun anısını hiçbir zaman unutulacak gibi değil. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam bu gördüğümüz çarşı, pazarlar da yine Selçuklu döneminden kalma çok tarihi yerler buralar. Aynen bunu Kastamonu'da da görmüştüm. Sivas'ta da görmüştüm. Bu Bedesten gibi yani alanları. Evet, böyle Osmanlı Selçuklu dönemini yansıtan tarihi yerler, tarihi çarşılar. Ki daha çok da diyorum ya yani Osmanlı'dan ziyade demek Osmanlılar yani Selçuklulardan almış herhalde. Evet. Yani bu kadar benzerlik yani Selçuklu kalıntısı olduğunu Sivas'ta çünkü Osmanlı kalıntısı az olduğu için yani oranın ilki de Sivas'ta Erzurum'da olduğu için demek ki buralar Osmanlı'dan önce Selçukluların mührü olaraktan görüyorum yani. Hocam bir Kapı Camii'ne doğru gidelim. İplikçi Camii'nden çıkmıştık biraz Evet, önce. o işte orayı. Karamanoğlu Camii'nden çıkmıştık. Evet, doğru. Camimizin girişi neredeymiş? Şuradaymış. Evet. Şimdi tabii o dönemde gerek ekonomik hayat gerekse dini hayat hep iç içe yani. Hemen caminin kenarında da çarşı pazarlar var, esnaf var. Sosyal alanda. Evet, sosyal iç içe. verilmiş. Evet. Şimdi, hakikaten de çarşıları modern çarşılardan daha iyi. Çünkü modern çarşılar insanları boğucuyken burada insanları ferahlatıyor. Doğru. Adeta psikolojik terapi görüyormuş gibi bir izlenim oluşuyor insan üzerinde yani. Burada bir ruh var ama yeni şeyde yapılarda böyle bir ruh yok. Hemen şöyle etrafı da bir gösterelim. Tekrardan. Senin arkanda kaldı. Benim de karşıma çıkan bir cami. Onu da göreceğiz. Onun ismini birazdan gösterelim. Evet. Sürpriz olsun hocam bu. Evet, teşekkür ederim yani. Tamam hocam. Bir de caminin içerisine girelim inşallah. Evet dostlar, Kapı Camii'nin içerisi de bu şekilde. Çok güzel bir mimarisi var. 1658 yılında yapılmış.
yaptı ki. Çok güzel evladiyelik yaptı. Maşallah Ama iyi işi ondan var. sonra kafada attı. Çarşı pazar Gaztepe'de gezmelerimiz devam ediyor. Hocamla birlikte. Ama böyle insan geçmişe doğru gidiyor değil mi hocam böyle? Tebriz'de gördüğüm yer Aynen. pazar diye bir yer vardı. O da böyle şeydi. Yalnız Tebriz'dekinin bir farkı İstanbul Kapalı Çarşı'yla Tebriz'deki sadece kendine özgü yani. Sadece ikisi ama. Yani başka dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul Kapalı Çarşı ile Tebriz'deki pazar aynı kapalı mekanları, aynı mimari, aynı mimar tarafından yaptırılmış bir yer. Yani burası da sanki üzeri kapalı olmuş olsa küçük dar bir Tebriz pazarı gibi yer olur yani. Evet, orayla bir bağ kurabilmemiz de güzel hocam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Gerçekten güzel yani. Evet dostlar, şimdi de Aziziye Camii'ne geldik. Caminin dışarıdan görünüşü bu şekilde. Caminin toplam 2 minaresi var hocam. Şimdi bu Minaresi de değişik Anadolu'daki Evet. son Evet. modern mimariden farklı yani, biliyor musun? evet, bu yani tabii mimarisi çok farklı bir eser. 17. yüzyılda yapılmış. Ancak 19. yüzyılda burası yanmış, yeniden yaptırılmış. İkinci Abdülaziz tarafından. 1867 Evet, yılında evet. Abdülaziz'in eşi tarafından. Evet, eşi tarafından yeniden yaptırılmış. Eşi miydi? Annesiydi sanki herhalde. Annesi miydi? Evet, annesiydi herhalde. Yeniden yaptırılmış. Bir de içine gireriz. Şöyle bir karşıdan görüntüleyelim hocam. Azize Camii. Azize Camii'nin şu anda içindeyiz. Hocam. Sen namaz kılacaksın herhalde benim anladığım kadarıyla. Ben Şimdi 2 rekatlık bir namaz kılıyorum. tabii Osmanlı'nın son döneminde yapılmış modern mimariye sahip bir cami. Dostlar, bu caminin en büyük özelliği pencerelerinin kapısından daha büyük olması. Burası caminin ana giriş kapısı. Gördüğünüz gibi pencere tarafına geldiğimizde pencere daha yüksek. Şöyle kaldırınca o zaman belli oluyor. Şimdi bu bizim Anadolu'daki camilerden çok farklı hocam burası. Evet. Mimari yapısı çok farklı. Giriş alanı bile gerçekten Buranın pencereleri hocam kapısından daha büyük. Öyle bir şey var. selamlığı da farklı. Evet. Selamlığı. Giriş kapısındaki selamlığı da farklı yani. Buranın tabii ilginç de bir hikayesi var. Biraz önce de bahsettik. 17. yüzyılda yapılmış. Ancak daha sonra yanmış. Yandığı için 19. yüzyılda yeniden yaptırılmış. Sultan Abdülaziz döneminde yeniden yapılmış. O yüzden böyle ilginç bir hikayesi de olan bir cami. İşlemeleri de, Evet. işlemeleri de güzel. İşlemede biraz modern bir tarzı yansıtıyor. Şimdi Dolmabahçe'nin şeyleri. Gel hocam. Gördün mü hocam, bize biraz Avrupa'dan bir şey öğrenmişiz değil mi? Evet.
adam bana geç demiş ama ben görmedim. Yani yaya, Çünkü şey ya, bu da yaya geçidi var. yaya geçidi Evet, olduğu için. yani insanımıza da ciddi anlamda gelişmeler var. Buralar yeni açıldı. Geçtiğimiz yıl açıldı yanlış hatırlamıyorsam. Türbe altı çarşıları olarak geçiyor. Yine Bedesten çarşısı bu buralar. Ama güzel düzenlenmiş. Evet. Yani mimarisi biraz geleneksel modern diyelim. Hocam. Yani türbe altı dediği hemen karşıda Mevlana var. Mevlana'dan kaynaklı, o yüzden türbe altı olarak isimlendirilmiş. Genelde hediyelik eşyalar, hac malzemeleri, Konya şekeri. Şimdi hocam, Konya'nın en meşhur şeyi ne? Biliyorsun değil mi? Bu Mevlana şekeri. Reklam olmasın ama böyle bir Mevlana şekerimiz var. Ne kadarmış? Tane 40 liraymış Mevlana şekeri. Tespihleri var. Hocam, baksana Recep hocam. Tam Efe işi yani. Biraz antrenman yaptırır insanın kendine. Yani tabii Umre'ye, hacca gidecek vatandaşlar da özellikle bu malzemelere ilgi gösteriyorlar gördüğüm kadarıyla. Cumartesi olunca biraz daha hareketli buralar. Ha, bugün cumartesi değil mi? Evet. Evet. Abi emekli adam için cumartesi pazar şey yapmıyor. Emekli için yok da çalışanlar için o var. Evet, çalışanlar için Evet. yani fark ediyor. Yani Recep hocam, hem yürüyelim belki baştan hem de birazcık seni tanımak Evet. isteriz ya. Recep Hoca kimdir, böyle kısaca dostlara tanıtmak isteriz Evet. seni ya. Recai Yıldız Yozgat'ın bir köyünde, Şefaatli'nin Başköy köyünde Evet. doğup Sarıkent Ortaokulu'nda aynı köyde ilkokulu bitirip Sarıkent Ortaokulu'nda da ortaokulu okuyup liseyi Ankara Mamak Lisesi'nde, eğitim enstitüsünde Ankara Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde ve aynı zamanda da daha sonra eğitim enstitüsünde de okurken Gümrük Tekel Bakanlığı'nda 3,5 yıl çalıştıktan sonra milli eğitime öğretmen olarak atanıp 11 yıl milli eğitimde öğretmenlik yapıp daha sonra da Naci Turan Bey'le görüşmemize neden olan Adalet Bakanlığı Ceza Tevki Evleri kadrosuna geçip ve ondan sonra da orada da 31,5 yıl çalışıp emekli olan, şimdi şu anda çalışmış olduğu, mesai yapmış olduğu arkadaşı Naci Turan Bey'le Naci Turan Bey'in görev yerine ziyarete gelen bir insandır Recai Yıldız. Sınıf öğretmenliği yapmıştın değil mi hocam? Evet, sınıf öğretmen. 11 yıl sınıf 11 öğretmenliği yaptın. yaptım. Nerede yaptın hocam? Onu da bir... Ben sınıf öğretmenliğimi Çorum İskilip'te yaptım. 1981 yılları, 81 yılında, 82 yılında Kastamonu Eğitim Enstitüsü'ne hizmet içi eğitimine gönderilip Kastamonu'da bir yılda Kastamonu'da gördüm. 82'nin Ekim ayından 87'nin başına kadar da Kahramanmaraş, Avşin ilçesi, Ağacaşar köyünde öğretmenlik yaptım. Daha sonra da Adalet Bakanlığı'na geçtiğimi söylemiştim 1987'nin başlarında. Biz tabii hocamla o zaman Ankara Açık Cezaevi, daha eski ismi Ulucanlar Cezaeviydi. Evet. Ulucanlar Açık Cezaeviydi. Orada tanıştık 2004 yılında. Benim için bir dosttan daha ileri bir insan kendisi. Kendisinden ben işin açıkçası yani çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Emeklilik yaşamında da sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Konya'ya da geldi, şeref verdi. Böyle Teşekkür birlikte ederim. bir Konya gezisi yaptık. Hem hocamla tanıyalım dedik, hem de bir Konya'da bir çarşı pazar gezelim dedik. Güzel oldu diye düşünüyorum. Çok güzel anılar topladık. Gerçekten de bu anıları burada da yaşamış olduk yani. Yani bu da hayatımın ciddi kesitlerinden birisi oldu. Allah inşallah
Orta Asya gezsin de İnşallah. Niyazi Turan Bey'le gezmeyi nasip eder. Vallahi ben de Heh. çok istiyorum. O Evet, özellikle inşallah. o eski Türk yurtlarını bir görmek istiyorum. İnşallah, Allah inşallah izin yani. verirse. Soyadını madem Turan koydu, Evet. o zaman öyleyse o Turan illerini İnşallah. gerçekten o Türk elini Evet, Turan görmeyi, illerini birlikte gezmeyi İnşallah. çok istiyorum. Çünkü İnşallah. birbirimize çok katkısı olan, ortak yani anıları çok olan, en çok olan insanlardan birisiyiz yani. Gerçekten teşekkür ediyorum. Yani hocam böyle bir senden bir şey alsak böyle işte çalışan insanlara veya insanlara böyle bir tavsiyede bulunsan. Vallahi Nasıl yaşasınlar, nelere dikkat Evet. etsinler yani mesela emeklilik hayatı nasıl gidiyor? ben emeklilik hayatına insanların hak edebilmesi için vicdanlarının temiz olması ve burada da çalışma aşkı, çalışma disiplini yani olması ve insanlarda dayanışma olmasını, sevgi saygının olmasını ve bunun gereklerini de yerine getirdikleri zaman ancak vicdanları rahat olup emeklilikte de güzel bir hayat yaşayacaklar. Herkes bana soruyor emekliliğin nasıl? Yahu kardeşim vallahi emekliliğin 24 saati bana az geliyor yani. Emeklilikteki 24 saat gerçekten bana az geliyor. Çünkü ben emekliliğini tıpkı çalışma zamanım gibi dolu dolu yaşayan, dolu dolu geçiren bir insanım. Allah herkese böyle emeklilik nasip etsin diyorum. Ulan bir türlü geçemedik ya. Önce yaya diyor, önce yaya. Vallahi hocam bizim vatandaşlarımız burada sınıfta kaldılar maalesef. Önce yaya yazıyordu üstelik orada yani. Evet. Şeyde diyor ya yani yok senin aradığın şehri dilber bu şehir içinde nedir diyor. Bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. İnsanın kardeş demin dedik yani içinde yoksa ya bu zor yani. Bu Yalan bir ifade eğitim etmiyor işi diyorsun yani. Bu ciddi bir manada bir eğitim işi yani. Hocam böyle şiirleri ve hikayeleri anlatmayı çok sever. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Şu anda da Meydan güzelmiş ya. Evet. Çok güzel yani. şu anda da Ne meydanı? Sultan Selim Camii'ne geldik. Öyle mi? Evet. Burası Mevlana Meydanı. Burası. Zaten Sultan Selim camimiz de Mevlana yan yanalar zaten. Allah Allah. Bu yani Yavuz Sultan Selim mi yoksa ikinci Selim mi? İkinci Selim diye ben Ha, iki Selim. Kanuni'nin oğlu. biliyorum ama öyle hatırlıyorum. Kanuni'nin oğlu. Evet, burası tabii ki Konya'nın simge eserlerinden bir tanesi. Bu şeyin oğlu zaten. Nedir onun adı? Şu Ukraynalı kadın var ya. Evet. O kadının oğlu. Evet. Yani tabii şimdi hocam Osmanlı'daki padişahlarımızın yabancılarla evlenme bir adetini de aslında bahsetmiş oldu da neyse çok fazla da girmeyelim. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ona da girmeyelim. Sultan Selim Camii de burası dostlar. Şimdi bir kısaca gösteririz. Mevlana'da hemen burası. Kıymetli hocama ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Konya'ya gelerek bizleri burada ziyaret etti, bizleri onurlandırdı. Ben hayatta kendisinden çok şey öğrendim. Hala da tabii ki tavsiyeleriyle, fikirleriyle bize her zaman için çok şeyler kazandırıyor. Böyle bir dostu kazanmak tabii ki çok güzel bir duygu. İnşallah tamam yani aynı mekanda, aynı ilde, coğrafyada yaşamıyoruz ama başka illerde inşallah özellikle biraz önce de bahsetti hocam. Orta Asya'da Turan illerinde bir yere gelmek istiyoruz. Oraları gezmek istiyoruz. İnşallah Orta Asya'da görüşmek üzere diyelim. İnşallah. İnşallah. Allah nasip ederse. Burada da el tutuyoruz, el veriyoruz yani. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet.